Bunun buraya geliş hikayesi çok ilginçmiş gerçekten. Örnek olarak baktığınız zaman burada bir merminin içeriye doğru girdiğini fakat arkasından çıkış olmadığını görüyorsunuz. 60 yıllık bir mazi yani burası. Nazi Almanyası bayrağını görmek de mümkün. Bu şansı kaçıramazdım yani bu kadar yakınına gelip de bu kadar iyi korunmuş ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir tankın içine girmedim de demem artık. Bu cesareti nasıl buldum da girdim içeri bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlere ilginç bir içerikle geldik. Yine 2. Dünya Savaşı ve o dönemde Sovyet tarihine dair hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan gerçek tank, uçak, top vesaire her şeyin olduğu ilginç bir müzeye geldik. Savaş Müzesi Letonya'da yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bir yer. Burayı çok merak ediyoruz bizler. Çünkü içeride helikopterler, tanklar, savaşta kullanılan birçok şeyi burada görüyor olacağız. Deneyimlerimizi sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmek istedik. Hadi bakalım şimdi içeriye geçelim. Neler varmış? Ben çok sabırsızlanıyorum. Şimdi arkadaşlar içeriye girdik. Gerçekten burası böyle yine bir zaman tünelinin içinde gibi hissediyorsun kendini. 1940 ile 1980 yılları arasında Letonya Nazilerle hem de Sovyet ordusuyla çok büyük problemler yaşadı yani Kızıl Ordu'yla. Dolayısıyla burada da o dönemlerde askerlerin kullandığı, askerlerin giydiği giysiler, hatta o zamanlar biliyorsunuz kılıçlar var. O zamanki kılıçlar, toplar, top mermileri, hatta Nazilerin burada bazı gemileri varmış. Onların batıklarından kurtarılmış olan bazı değerli parçalar da var aslında. Şimdi onları gezmeye başlayalım. Ve arkadaşlar burası belediyenin ya da devletin bir müzesi değil. Burası özel bir koleksiyon. Her zaman açık değil. 1 Mayıs'la 1 Kasım arasında sadece açık kalıyor. Dolayısıyla gelirken onu da kontrol edin. Ayrıca internet sitesi de var. Sol üst köşede şu an görüyorsunuz. O siteye girip hangi saatlerde, hangi günlerde açık değil onları da görebilirsiniz. Eğer grubunuz 5 kişiden fazlaysa aramadan gelmeyin diyelim. Şimdi sizi şu ilk odanın güzel görüntüleriyle bir baş başa bırakayım. Bilmiyorum daha önce hiç böyle bir topun içerisini gördünüz mü? Şu an tabii biraz kırık bir şey karşıma çıktı. Onu size göstermek istiyorum. Bakın burada şu bir top mermisi. Dikkat ederseniz içinde de şöyle spiral yapıda giden şu şekilde bir yatağın içinden çıkıyor. Dönerek çıkıyor. Dönerek çıktığı için de şu şekilde gitgide hızlanıyor. Ve dolayısıyla çok büyük zarar veriyor. Aynı şekilde burada küçük top mermilerini de görebiliyorsunuz. Bu içerideki şu kompartımanın içerisi sanırım anladığım kadarıyla barut tarzı patlayıcı bir malzemeyle dolduruluyor. Ve şuradaki ateşleme çarptığı zaman hızlı bir şekilde kırılıyor. Şurada bir ateşleme, şurası kırılıyor ve şuradan ateşlemeyi yapıyor. Burada da büyük bir bomba için yani patlamaya neden olan şey var. Peki oyunlardan özellikle Call of Duty ya da böyle işte Battlefield tarzı oyunlar oynadıysanız böyle yüzü patlayıcı tarafı düşmana doğru dönük olan bazı bombalar var. Şu an gördüğünüz ekrandakiler de Ukrayna Savaşı'nda kullanılanlardan. Şu şekilde burası düşmana bakıyor. Sen arka tarafta duruyorsun ve bir şarapnel parçası ateşliyor. Şunun gibi şeyler vücuduna giriyor. Yani bunun büyüklüğünü şöyle Cansu'dan göstereceğim size. Yani böyle bir şeyin vücuduna girdiğini düşün. Pek bundan bir dönüş yok. Ve bunun gibi binlerce parça vücuduna giriyor. Daha da mı küçülüyor? Bu evet bu ve buna benzer daha küçük parçalar oluyormuş. Zaten içinde küçük küçük böyle kurşunlu ama o metal şey. Evet metal Parçalar parça. var. Yani bu daha da küçülebilir. Arkadaşlar buradaki şu parçaların hepsi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan şu an gelmiş. Şu özellikle şu gördüğünüz roket Rusların kullandığı roketlerden. Böyle içinde değişik kompartımanlar var gördüğün gibi. Bunlar roketin gücünü sağlıyor. En yukarıda da patlayıcı. Şu bölgede de patlayıcı var. Güçlü bir roket olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu da büyük bir top mermisi şöyle gördüğünüz gibi. Yani daha ilk oda bile bizi bu kadar şaşırttı. Bakalım neler göreceğiz. Hadi devam. Arkadaşlar bu da Baltık Denizi'nden zamanında 1940'lı yıllarda scuba diving olarak yani dalış için kullanılan ekipmanı görüyorsunuz. Böyle çok güzel korunmuş bir şekilde yapmışlar. Ve şurada da 2. Dünya Savaşı'nda bu Nazi döneminden kalan bombalar vesaire her şeyi de görebiliyorsunuz. Bunların hepsini Baltık Denizi'nden çıkartmışlar. Gerçekten olağanüstü bir koleksiyon olmuş gerçekten. Şurada da uzakta da bir abi daha oturuyor. O da yine başka bir scuba diving giysisi. Şurada arkada gördüğünüz şey bir deniz mayını. Buna bir gemi çarptığı anda bu patlatıyor ve batıyor gemide. Şimdi asıl olay 2. kattaymış. Oraya da gideceğiz. Hadi bakalım.
Daha önce hiç uçağın motorunun yani böyle Cessna tipi uçakların motorlarının içini gördünüz mü? Hadi bir de onu görelim. Evet, burada motoru görebiliyorsunuz. Bu böyle ne diyorlar bu motorun ismini bilmiyorum ama şimdi yazmışımdır zaten ben. 8 böyle farklı motor yapısı var. Bu da şuradan pervaneyi döndürüyor. Şu üstündeki pervane değil, o bir top aslında büyük hani ateş edebilen taramalı tüfekler var ya uçakların üstüne koyulan. O aslında şu yukarıda gördüğünüz silah. Cessna tipi olsa da aslında bu uçağın türü de Focke-Wulf 190 kodlu bir uçak. Ve bir Alman uçağı olduğunu da söyleyelim. Şurada da bu biraz önce gördüğünüz motorun bir resmi var. Gerçekten tam bir Alman teknolojisi diyebiliriz. Arkadaşlar bu yanımda gördüğünüz şey bir MiG-50. MiG-50 bir Rus uçağı. Rus uçağı fakat bunun buraya geliş hikayesi çok ilginçmiş gerçekten. Bu Kore'de kullanılmış gerçek bir uçak. 1950'lerde Kuzey Kore, Güney Kore Savaşı sırasında Amerikalılar güney tarafını destekliyor. Ruslar da kuzey tarafını destekliyor. Bunlar da Amerikan uçaklarıyla o bölgede çarpışmış olan bir MiG-50 örneği. İçerisindeki göstergeleriyle olsun, her şeyle olsun tamamen harika bir şekilde korunmuş ve buraya kadar günümüze kadar taşınabilmiş. Yani şu an önünüzde 75 yaşında neredeyse bir uçak görüyorsunuz. Evet burada yine Junkers Ju-88 ismindeki bir uçağın aslında atabileceği bombalar bunlar. Bunlar roketler değil. Yukarıdan bırakılıyor ve aerodinamik yapıyla uçağın gittiği yöne doğru gidiyorlar. Çok ağır bombalar. Ben 1.85 bir insanım ve bu bombaların yüksekliği 1.80'den fazla belki de birazcık. Biraz daha şu tarafa baktığımız zaman da burada da Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandıkları bombaları görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar içinde bulunduğumuz oda yakın tarihimize açılan bir zaman tüneli diyebilirim yine burası için. 1930'lu yıllardan 1950'li yılların sonuna kadar kullanılmış silahlar, ateşkes paktlarının görüntüleri, Sovyet toplama kampları, Nazi toplama kampları ve yakın dönemimize işaret eden çok fazla ufak tefek bilgi var. Burada bir amca var. 16 yaşından beri, 84 yaşındaymış amca. 16 yaşından beri bu itemların hepsini, buradaki nesnelerin hepsini toplamayı başarmış. 60 yıllık bir mazi yani burası. Bu bölgede 1939 yılında Sovyetlerle yani Kızıl Ordu'yla imzalanmış olan bir ateşkes anlaşmasını görüyoruz. Burada da Stalin'in ve o zamanki Leton Cumhurbaşkanı'nın attıkları imzaları görebiliyoruz. Size şurada bir harita göstermek istiyorum. Bu harita 1940 yılında Sovyetlerin Letonya'yı ve diğer Baltık ülkelerini yani Litvanya ve Estonya'yı da nasıl işgal ettiğini görüyoruz. Daha sonrasında şimdi devam edeceğiz neler olduğuna dair. 1940'lı yıllara düşündüğümüz zaman bu işgalden sonra Baltık ülkesinde yaşayan insanlar toplama kamplarına gönderilmiş. Bu toplama kamplarından bir tanesi de yani Rus toplama kamplarından biri de Salaspils denilen bir ilçesi var Letonya'nın ve oradaymış o da. Burada gördüğünüz mesela ilk aşamada şu dikenli teller 1940'lı yıllardan kaldığını da söyleyelim. Sovyetlerin toplama kamplarını gösteren bir harita. Buradan şunu düşünün, insanlar alınıp Sibirya tarafına gidip orada çalışmaya zorlanıyorlarmış. O yüzden bu da çok kötü bir durum. Fakat sonrasında buradaki çile bitmiyor. 1941 yılına geldiğimiz zaman da Naziler işgal ediyor burayı. Nazilerin işgalinden kalan toplama kamplarının görüntüleri de burada mevcut. Bunların bir kısmı Rusların, bir kısmı da Almanların toplama kamplarından olan görüntüler. Gerçekten hani sergiye buradaki nesneler çok değerli. Bunlara paha biçilebileceğini düşünmüyorum. Bu bölgede yine Alman döneminden, yine Alman taramalı tüfekleri, Alman, Amerikan ve Sovyetlerden toplanmış olan ve 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılmış bütün silahları da rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat ilginç bir şey göstereceğim size. O kadar nadir parçalar var ki bu bölgede bazı helmetleri yani savaş döneminde kullanılan kaskları görebiliyorsunuz. Almanların çok büyük bir hava güçleri vardı ve bunun adı da Luftwaffe'ydı. Luftwaffe'da pilotluk yapmış olan askerlerin kaskları burada görebiliyorsunuz. Üstünde gamalı haçlarına kadar her şey korunmuş bir şekilde duruyor. Şurada da bir tane SS subaylarının yani asıl Nazilerin kendi subaylarının kasklarından bir tanesinin örneği de var. Çok çeşitli ve büyük bir yelpazeyle gösterilmiş olan buradaki alanda taramalı tüfekleri görüyorsunuz. Dediğim gibi Almanlar, Amerikanlar ve Sovyetlerin silahları da burada mevcut diyelim. Tıp tabii ki 1940'lardan beri çok gelişti. Artık çok daha farklı ekipmanlar kullanılıyor. Fakat eskiden insanları ampute etmek için yani kollarını, bacaklarını kesebilmek için
için bazı aletler, makaslar vesaire, yani tıbbi gereçlerin hepsi burada gösterilmiş. Bunlar gerçekten çok eski. Ve savaş alanında sizin medik olduğunuzu, yani sıhhiye görevlisi olduğunuzu gösteren bir kask da yukarıda gösterilmiş. Üstünde kızıl açı da var. O zaman tabii ki yine bazı daktiloları, iletişim kurabilmek için o zamanki ilkel telefonları da burada görmek mümkün. Aynı zamanda burada çok önemli bir parça da görüyoruz. Bu bir sinema projektörü. Bu projektörün içerisinde şurada bir ateş yanıyor. Filmin üzerinden okunup projektörle duvara yansıtılıyor. Yine aynı odanın içerisinde arkadaşlar şöyle biraz duvara doğru baktığımız zaman Nine Gamalı haça sahip olan bir Nazi Almanyası bayrağını görmek de mümkün. Bombaların, topların olduğu bir bölgedeyiz. Şu bölgede Nazi döneminden kalan topları görebiliyoruz. Bu bölgeye geçtiğimiz zaman da bu sefer Sovyetlerden kalanları görüyoruz. Şimdi günümüzdeki askeri teçhizatlar kendi kendilerine otomatik, yani bizim TB2'leri falan düşünün, yani kendi kendine ateş edebilen yapay zekalı şeyler var. Ama o zamanlar bunlar yoktu. İşte 800 metre ileriye ateş edebilmek için kaç derece açıyla yukarıya topu döndürmemiz lazım, nereye göstermemiz lazım şeklindeki hesapların yapıldığı çok eski bazı ekipmanları görüyorsunuz. Yine tarihe bir bakış atıyoruz ve teknolojimizin son 60-70 yılda nereden nereye geldiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz burada. Eğer Batman falan izlediyseniz Batman'i çağırmak için böyle büyük projektörlerin nasıl olduğunu bilirsiniz herhalde. Herkes bilir diye düşünüyorum. Ama bunun gerçeğini daha önce hiç hayatınızda gördünüz mü? Yani 1940'lı dönemlerden kalan, Nazilerden kalmış olan Luftwaffe'yi yönlendirebilmek ve onlara bazı yönergeler sunabilmek için kullanılmış olan bir projektörün içerisindeki aynayı görebiliyoruz burada. Benim kişisel olarak en çok ilgi duyduğum şeylerden bir tanesi de Alman teknolojisi ve Almanların ne kadar iyi üretim yapabildikleri. Almanların meşhur ve o zaman yok edilemez olarak görülen Tiger tankını görebiliyoruz. Yani Kaplan tankını görebiliyoruz. Dikkat ederseniz yani şunun yapısına baktığınız zaman burada da bir Sovyet tankını görüyoruz. O zamanlarda bir tane Tiger tankı yapılana kadar 5 tane bu tanktan inşa edilebiliyormuş. Dolayısıyla Almanları bozguna uğratan şeylerden bir tanesi de bu tanklar diyebiliriz. O zaman da askerlerin, Leton askerlerinin kullandığı teçhizatları görebiliyorsunuz. Bazı nesnelerin üzerinde mermi delikleri var. Örnek olarak baktığınız zaman burada bir merminin içeriye doğru girdiğini fakat arkasından çıkış olmadığını görüyorsunuz. Bunun üniformanızın üstünde kaldığını ve susadıkça su içtiğinizi düşünün. Bir anda düşman ateş açıyor ve şu sizin hayatınızı kurtarıyor. Bu şekilde ölümle yüz yüze gelmek ve şans mı derler yoksa yukarıdan çok büyük bir gücün sizi koruduğunu mu söyleyelim, bundan emin değilim ama gerçekten bu askerin çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İçeride de gösterdik ama burada yine büyük bir deniz mayınını görüyorsunuz. Aşağıda çok uzun bir metal halatla aşağıya sabitleniyor denizin dibine. Yani suyun böyle birazcık ortada duruyor. Dolayısıyla bir gemi buna çarparsa bum. Arkadaşlar daha önce hiç denizaltı torpido bölmesi gördünüz mü hayatınızda? 1, 2, 3, 4, 5 adım attım. Yani yaklaşık 5 metrelik bir torpido. Denizaltıdan ateşlenen bir torpidonun büyüklüğünü ve onun kompartımanını görüyorsunuz. Arkadaşlar burada çok ilginç bir bomba türü gördüm ben. Daha önce hiç duymadığım. Bu bomba aslında bir matruşka gibi düşünebilirsiniz. Bu bombanın içerisinde 180 tane küçük kompartımandan oluşan bombalar varmış. Bunun üstünüzden geçerken açıldığını düşünün. Patlıyor dışarı doğru ve o 180 tane küçük bombacık çok geniş bir alana etki etsin diye tasarlanmış korkunç bir bomba türü. Ve burada harika, yani şu küçük jipin şekline bakar mısınız yani? Hep filmlerde görüyorsun ama burada görünce de insan bir kendini bir değişik hissediyor. Evet, burada da yine diğer bazı jipleri o zaman kullanılan, bunlar mühimmat kullanmak için daha çok tasarlanmış aletler ama bunların benzerlerinin silahla ateş edilebilen versiyonları da mevcutmuş. Yük taşımakta
Yine aynı şekilde cepheye silahların taşınması, mühimmatların taşınması çok gerçekten önemli biliyorsunuz. Bu bölgede Amerikanlar da bulundu, Sovyetler de bulundu, Naziler de bulundu. Herkes kendinden bir parça getirip Letonya'da bırakmış gibi, yani sanki tarihten kalan çok önemli parçalar bunlar. Burada mesela dikkat ederseniz üstünde Dodge yazıyor. Ta Amerika Birleşik Devletleri'nden üretilip Letonya'ya kadar ulaşmış olan eski bir kamyoneti görebiliyoruz burada. Lastiklerine kadar her şey 1940'lı yıllarda üretildiği şekliyle kalmış. Yine devam ettiğimiz zaman artık bu Amerikan'dan çıkıyoruz ve Ruslara doğru gidiyoruz. Bunun olayı içerisinde yakıt taşıyor. Biliyorsunuz tanklar yakıtı içiyorlar yani. Tanklar yakıtı içtikleri için böyle büyük kamyonetlere ihtiyacınız var. Bu bir portatif benzin istasyonu. Tankların, uçakların, her şeyin hızlı bir şekilde ikmalinin yapılmasına yarıyor. Bir Sovyet ürünü. Yine Sovyet panzerlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yine içerisinde çok yüklü miktarda çok fazla asker taşıyabilen bir alet. Bu Rus yapımı tanklardan bir tanesi. Gerçekten aşırı heybetli bir şeymiş. Ama bunun büyük olduğunu düşünüyorsanız birazdan göreceğimiz tanka dikkat etmenizi rica edeceğim. Zaten adının da çok önemli bir anlamı var. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar, arkamdaki tank belki de buranın en özel parçalarından bir tanesi. Tankımızın adı Joseph Stalin II. İsminden de anlaşıldığı gibi ve şöyle bir geniş bir baktığımız zaman da inanılmaz heybetli olduğunu söyleyebiliriz. Şunun sana doğru geldiğini ve düşmanın olduğunu düşünsene. Sadece tek bir kusuru var. Aşırı hantal. İçerisindeki taramalı tüfekler, direkt görüş alanları vesaire her şeyi çok dar. Dolayısıyla sadece önünü görebiliyorsun gibi düşünebilirsin. Şimdi isterseniz ben bir şu tankın içine gireyim. İzninizle ben şöyle. Şu an bu arkadaşlar Joseph Stalin II kodlu tankın içine girdim. Burası inanılmaz gerçekten. Yukarıya çıkmaya deneyeceğim. Hayatımda ilk kez bir tankın içine giriyorum ve o da 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış olan bir tank. Burası inanılmaz darmış ya. Şöyle değişik açıklıkları var. Yukarıdan mesela. Burada dönen kısmı görüyoruz. Yine aşağıdan açılan bir yer. Bu tanka aşağıdan giriliyormuş. Şöyle size biraz daha net göstermeye çalışacağım. Dar bir kompartıman var. Silahların vesaire falan depolandığı yer. Şurası üst dönem bölüm. Şu komple ileriye kadar olan bölüm top. Şuradan topu yüklüyorlar, ateş ediyorlar. Bunun içine nasıl bir ses çıkarttığını inanamazsın. Muhtemelen yani gök gürültümesinden daha güçlü bir sesi olacağını düşünüyorum. İleri tarafa bakacak olursan burada ufak bir açıklık var düşmanı izlemek için. Aslında her tarafta ufak tefek açıklıklar, nefes alınacak yerler vesaire bırakılmış şöyle gördüğün üzere. Ben şöyle şu alttan girdim bunun içerisine. Bu şansı kaçıramazdım yani. Bu kadar yakınına gelip de bu kadar iyi korunmuş ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir tankın içine girmedim de demem artık. Şimdi ben buradan bir dışarı çıkayım. Şuradan girdim, girmesi kolaydı da çıkması nasıl olacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar, ben de merak ettim, bir içine gireyim dedim. Ya çok gerçekten bu cesareti nasıl buldum da girdim içeri bilmiyorum. Ama yani hayatımda bir daha ne zaman tankın içine gireceğim? Yani bu belki hiç olmayabilir. O yüzden ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim ve ben de girdim içine. Ya gerçekten çok küçük bir alanmış. Yani çok değişik bir yer ya. Evet, şimdi tankın içinden dışarısını görüyoruz. Gökberk'i görüyoruz şu an. Gerçekten burada olmak ve tankın içine girmiş olmak çok şanslıyız. Ya bu fırsatı değerlendirelim istedik arkadaşlar. Yani belgeselde görüyorsun bunu ama kendi gözlerinle görmek gerçekten çok güzelmiş. Sovyetler döneminden kalmış Antonov serisi uçakların belki de ilk örneklerinden bir tanesini burada görüyoruz. 1940 yapımı bir Sovyet Ukraynası yapımı elinden çıkmış bir Antonov uçağı. Bu uçak şurada arkanızda gördüğünüz büyük bombaları taşıyabiliyormuş. Yani bu bombalar gerçekten çok büyük bombalar. Yekpare demirden yapılmış, yani birbirlerine perçinlenmiş, birbiriyle kaynaklanmış ve bunları taşıyabilen inanılmaz kuvvetli ve sonraki Antonov serilerinde eğer biliyorsanız çok kuvvetli, büyük, ağır yükleri taşımakta kullanılan uçaklar bunlar. Çok uzun yıllar hizmet vermiş ve 2. Dünya Savaşı'nda da çalışmış olan bir uçak kendisi. Yine benim boyumla kıyasladığın zaman inanılmaz bir devasa boyuta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler de bizim kadar eğlenmişsinizdir videomuzu izlerken. Kanalımıza ücretsiz abone olarak bize destek olabilirsiniz ve videomuza yorum yaparsanız da bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ve beğeni atmayı da unutmayın diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.